Değerli izleyicilerimiz, Hollanda'da tam anlamıyla büyük bir konut sorunu var. Evet, ev bulabilmek gerçekten çok zor. Sosyal konut bekleyenlere yıllarca sürecek olan sıra veriyorlar. Yeni ev almak isteyenlerin artık ev alması neredeyse imkansızlaştı. Çünkü konut fiyatları özellikle 1,5-2 yıl içerisinde %30'a yakın artmış durumda. Bunun yanı sıra kiralar da minimum özellikle de büyük şehirlerde %30 oranında yükseldi. Değerli izleyicilerimiz, Hollanda'da halk sokaklara çıktı, bunları protesto etti. Bunun yanı sıra biliyorsunuz Hollanda Başbakanı yaklaşık 10 yıldır görevde. Kendisinin zamanında sokakta yaşayanların sayısı da 2'ye katlanmış durumda. Kıymetli izleyicilerimiz, Hollanda maalesef kötü yönetiliyor. Bu konut sorunu uzun yıllardır devam etmesine rağmen ancak siyasetçiler hiç oralı bile olmuyorlar. Bakın, Rutte göreve geldiğinde, yani 10 yıl önce de Hollanda'da konut sorunu vardı, bugün de konut sorunu var. Kıymetli izleyicilerimiz, Almanya'da da benzer bir durum söz konusu, Fransa'da da benzer bir durum söz konusu. Bugün evi olmayan insanlar sokaklara çıkıp bu protesto gösterileri yapıyorlarsa bilin ki sosyal devlet olmalarıyla ilgili ciddi sorunlar var. Her seferinde kendilerinin sosyal devlet olduğunu ifade eden bu devletler, bu yöneticiler maalesef görüyoruz ki en temel insani hak olan barınma ihtiyacını dahi karşılayamıyor. Bugün özellikle de koronavirüs sonrası artan kiralar karşısında vatandaşın maaşı yetmiyorsa, almış oldukları sosyal yardımlarla geçinemiyorlarsa bu siyasetçilerin başarılarından söz etmek bana göre doğru değil. Kıymetli izleyicilerimiz, bakın, tüm Avrupa şu anda koronavirüse esir olmuş vaziyette. Maalesef siyasetçiler korona konusunda da sınıfta kaldı. Koronanın hayatımıza girmesiyle beraber markette, çarşıda, pazarda fiyatların en az 20 artmasıyla beraber, ev fiyatlarının en az %30 artmasıyla beraber, kira fiyatlarının en az %30 oranında artmasıyla beraber bu siyasetçilerin ne kadar başarısız oldukları bir kez daha gözler önüne serildi. 10 yıl önce de var olan bir sorunu çözmek için sosyal konut ya da normal konut yapmak için adım atmayan bir hükümetin halkın yanında olduğunu söyleyebilmemiz mümkün değil. Hollanda gibi dev bir ekonominin bugün vatandaşları sokaklara dökülüp ev diye isyan ediyorsa, bugün Almanya'da kira fiyatları protesto ediliyorsa bilin ki bu siyasetçiler başarısızdır. Yani sözün özü, biz Hatice'ye değil neticeye baktığımız zaman şu anda kiralar en az %30 oranında arttıysa bu vatandaşın almış olduğu maaşının en az %50'si konut faturasına, kirasına, evin diğer bakımına vesairesine harcanıyorsa bu insanlar geriye kalan parayla da sadece karnını doyurabilir. Yani maaşın %50'si konuta gidiyor. Bu oran bazı şehirlerde %60, %65'e çıkmış vaziyette. Emekli almış olduğu sosyal yardımdan memnun değil. Çocuk parasıydı, diğer sosyal yardımlardı, mutlak surette arttırılması gerekiyor. Çünkü koronavirüs hayatımıza girdiğinden beri insanlar daha çok tüketiyor. Enerji fiyatları, doğalgaz fiyatları Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, diğer ülkelerde en az %40 oranında arttı. Faturalar şu anda geçen yıla göre %40 daha fazla geliyor. Maaşlar aynı, sosyal yardımlar aynı, kiralar artmış vaziyette, ev fiyatları artmış vaziyette. Bakın, şöyle bir basit bir hesap vardı geçmişte Avrupa'da, Hollanda'da yine aynı şekilde. İnsanlar birazcık bir peşinat verdikten sonra bankadan kredi alırlar. Ödeyecekleri kirayla bu kredinin taksiti aynı olurdu. Ancak şu anda öyle bir noktaya geldi ki vatandaş ne kredi ödeyebilir ne de bu fiyatlarda ev alabilir. Evlerin fiyatı uçmuş gitmiş vaziyette. Her ay ev fiyatları yükselmeye devam ediyor. Aynı şekilde kiralarda. Bakın, evinden çıkmak zorunda olanlar sosyale gidiyorlar. Konut istiyorlar.
kendilerine 1,5-2-3 yıl gün veriliyor. Bu ne demek? Ev yok demek. Şimdi ben de doğal olarak soruyorum. Diyorum ki bu siyasetçiler insanların bu en temel hakkı olan barınma ihtiyacını çözmüyor. Vatandaşın yanında olmuyor. O zaman ne iş yapıyorsunuz siz? Seçim döneminde vatandaşa şunu yapacağız, bunu yapacağız diye 50 bin tane vaatte bulunuyorsunuz. Sonuç hüsran. Bugün Hollanda gibi bir yerde, Almanya'da, Fransa'da insanlar kiralar yüksek, ev yok diye isyan ediyorsa bilin ki sorun çok büyük. Her fırsatta ben şunu anlatıyorum. Diyorum ki bakın arkadaşlar, sosyal bir devlet olmanın en temel gereklerinden bir tanesi temel insani ihtiyaçların karşılanması. Nedir? Sağlık, eğitim, barınma, gıda. Bakın en temel ihtiyaçlar bunlar. Eğer bunlar içerisinde sorun varsa o ülkenin sosyal bir devlet olduğu tartışılır. Ülkeler arasında kıyaslama yaparsak biri iyidir, biri kötüdür ayrı bir şey. Ama ben süper bir gücüm, süper bir ekonomiyim diyorsan, bugün halkın sokaklara çıkıyorsa kira yüzünden, ev yüzünden sende bir problem var demektir. Kıymetli izleyicilerimiz, bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bunun yanı sıra gündeme getirilmesini istediğiniz konular varsa bunları da yine bu yorum bölümüne yazabilirsiniz. Sizlerden bir diğer önemli ricam, mutlak surette daha fazla insana ulaşabilmemiz için videolarımızı beğenmenizi ve mutlak surette yine kanalımıza abone olmanızı sizlerden hasreten rica ediyorum.